ona bakınca yani ne kadar nasipli bir insan olduğunu görüyorum. Biz çok sevdik birbirimizi ailecek. Türkiye o kadar çok benimsemiş, o kadar çok sevmiş ki benim burada olmam lazım abla diyor. Ben ülkeyi hırsızlardan daha çok seviyorum. O nedenle ben bu ülkeyi hiç kimseye bırakmayacağım. Onun insana verdiği enerji o kadar harika bir şey ki onu tanıdığım için o kadar mutluyum ki. Hep ümit var, hep dualı maşallah. Günün mağdurları için Hüseyin Korkmaz beyefendinin evine gelmiş durumdayız. Birazdan eşi Leyla Korkmaz hanımefendi ile görüşeceğiz. Nasıl tanışmışlar? Nasıl evlenmişler? 17-25 sürecinde neler yaşamışlar? Hüseyin Korkmaz beyefendi tutukluyken içeride neler yaşıyor ve bunu nasıl yansıtıyor ailesine? Bunların hepsini birazdan Leyla Korkmaz hanımefendi ile birlikte konuşacağız. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Birkaç defa görüşme imkanımız oldu Leyla Korkmaz hanımefendi ile. Hakikaten artık bizden birisi olmuş durumda. ...2004 yılında Türkiye'ye gelip görüyor, Türk insanını çok seviyor ve burada Türk insanını tanıdığı için kalıyor. Gezmeye gelmiştim İstanbul'a. Bir aya kadar burada kaldım. Sonra beğendim. Kore'deki okulumu bıraktım. Ya buraya gelmek istedim. Ailem çok karşı çıktı. 2004'teydi ta 11 yıl önce. Yani tabii hem yani Türkiye Kore'de bilinmiyordu. Türkiye'de de Kore bilinmiyordu öyle bir zamanlarda. Annem babam çok karşı çıktı ama ben inat ettim. Biletimi aldım. Geldim. Sadece gördüğüm, ona baktığımda gerçekten bende güzel duygular oluşuyor. Yani gıpta ile bakıyorum diyebilirim. Yani ve Müslümanlığı farklı. Yani bizim Müslümanlığımızdan, bizim algıladığımız Müslümanlıktan çok daha derin yaşadığına inanıyorum. Çok doğal, çok sade. İlk bakışta bile insan olarak karşısına verdiği enerji o kadar harika bir enerji ki Leyla ablanın. Yani gerçekten sanki yıllardır tanıyormuşuz. Hep aynı evin içinde yaşamışız hissi veriyordu Leyla abla. O yüzden mesela Leyla abla derken hiç yadırgamıyorum. Sanki gerçekten ablammış. Yıllardır birlikte onunla büyümüşüm gibi hissediyorum. İlk olarak Türkçe öğrenmeye başladım. Türkçem yoktu çünkü. Merhaba nasılsın bu kadar biliyordum. Sonra bir ailenin yanında kaldım 4 aya kadar. İşte orada bir tane küçük kız vardı, 6. sınıftaydı. İşte onunla hep Türkçe konuşuyordum. Her gün günlük yazıyordum, o düzeltiyordu. Eşi çok dua etmiş Hüseyin Bey. Evlenmeden ve eşini tanımadan önce Koreli biriyle evlenmek istediğini söylermiş hep. Ve Leyla o duanın sonucudur. Leyla duadır. O nedenle çok güzel vasıfları üzerinde taşıyor ve Allah onu bugünler için hazırlamış. Bizim yanımızda bize destek için hazırlamış. Allah önünü inşallah açık edecek. Allah onu muvaffak edecektir yaptığı bütün işlerde. Eşim sürekli bir Koreli ile evlenmek istiyormuş. Kolejden beri. Etraftaki insanlara diyormuş ki içimde tanımadığım bir Koreli var. O bir gün benim kapımı çalacak. Merhaba Hüseyin ben geldim. Kore'den geldim diyecek diye sürekli anlatıyormuş insanlara. Etraftaki insanlar da bayağı bir uğraştılar, araştırdılar Koreli yok mu? Hatta bulamayınca da eşim yani bir anda böyle çok olumsuz, evliliğe karşı olumsuz bir şeye kapılmış.
Günün mağdurları için Hüseyin Korkmaz ve Leyla Korkmaz'la alakalı yapmış olduğumuz çekimler devam ediyor. Leyla Korkmaz hanımefendinin annesiyle ve babasıyla Kore'de röportaj yapmıştık. Şimdi de Hüseyin Korkmaz beyefendinin annesiyle ve babasıyla ve ailesiyle röportaj yapmak üzere Aydın Buharkent'e doğru yolculuk yapıyoruz. Bakalım Hüseyin Korkmaz beyefendinin ailesi, annesi, babası onun hakkında neler söyleyecek? O onlar için ne ifade ediyor? Bir müddet sonra beni aradı. Anne dedi, babamla istişare yapın, artık ben evlenmeyeceğim. Ben dedim istişareye gerek yok. Ben senden nesil istiyorum. Babana da iletmene gerek yok dedim. Birkaç gün sonra tekrar aradı. Ne oldu, babamla görüştünüz mü? Yok dedim, görüşmeye de gerek yok. Görüşsem de biz senden nesil istiyoruz, evlenmek istiyoruz dedim. Allah razı olsun. Sonra eşim Ramazan ayında bir ay hiçbir yere gitmemiş, misafirliğe gitmemiş. Sadece işte bir zeytin, bir peyniriyle ekmek de yememiş. Öyle bir Ramazan geçirmiş. Ramazan'ın bir 10 gün sonra biz tanıştık. Ortak bir tanıştırdığımız biri vardı. Onun vesilesiyle. Nerede tanıştınız? Burada mı? İnternette. İnternette. Evet, ben kendi mail adresimi verdim ona. Ondan mail geldi. Ama ilk böyle ilginç bir şey var. O ne kadar çok Koreliyle evlenmek istiyorsa ben de o zaman da hiç evlenesim yoktu. Çünkü Kore'de daha işlerim yeni yeni oturmaya başlamıştı. Master yapıyordum. Daha yani 3 yıl Kore'de kaldım. Yani daha özlemimi giderememiştim. Sonra ilk yani ondan geldiği maili hiç unutamıyorum. O kadar ağır yazmış ki onu okuyarak ben dedim ben bu insanla dalga geçemeyeceğim. Ya evleneceğim ya evlenmesem hiç başlamayayım dedim. Sonra Allah öyle devam ettirdi. Çok şükür. Sonra telefon etti bu kızla tanıştıktan sonra. Ben çok duygulandım, çok ağladım. Bir sevinç, mutluluk gözyaşıydı, yani olmayacak bir şey gibi düşünmüştüm. Ve sonra da dedi ki, anne dedi, evleneceğim kızla dedi, ikimizin de çok sevdiği bir şeyi tahmin edebiliyor musun dedi. Ben yo dedim, edersin aslında dedi. Benim mesela dedi Kur'an-ı Kerim'deki surelerden dedi en çok sevdiğim sure hangisidir sen bilirsin dedi. Evet dedim, Rahman suresi. Evet dedi, evleneceğim kızın da en çok sevip etkilendiği sure Rahman suresi dedi. Yani böyle yalancılıklar üzerine bu kadar titiz ve hassastı ve Rahman suresini de çok severdim. 딸이 후세인을 만날 때 내가 꿈을 꿨는데 Bizim kız Hüseyin'le görüşmeye başladığında ben bir rüya gördüm. Gökyüzünde bir hilalle bir yıldız birleşiyordu. Sonra baktım ki bu hilalle yıldız Türkiye'nin bayrağında da var. Bunu görünce pek fazla engel olmadım. Sonra zaten hemen evlendiler. Şaşırdığım şeyler de olurdu. Alışamadığım kısımda olurdu ama yani muhabbetle hepsi yani sıkıntı çekmeden birbirimizle uyum sağladık. Yani en önemli olan şeydi, yemek kültürü çok farklı. Eşim de normalde her yemeği sever ama ya yine de Türk yemeği ya sever, daha çok sever. Ama ben burada gurbet yaşıyorum diye ben ona ne zaman bugün hangi yemek istersin diye onu iş yerindeyken aradığım zaman hep der Kore yemek istiyorum der. Evet, hepsi benim için hep Kore yemekleri. O hiçbir zaman bugün Türk yemek istiyorum demedi. Yemek hatta hazırı olmasa bile ya bir yumurta çakıp verse bile çok iştahlı, yani çok teşekkür ederek yer. Evet. Zaten önceden sürekli eşim
anlatıyordu. Yani çok büyük bir operasyon hazırlanıyoruz. Dua et diyor. Tabii ayrıntını hiç anlatmıyordu. Sadece büyük operasyon hazırlanıyoruz. Dua et diyordu. Merak ediyordum. Sonra 17 Aralık sabah tabii gelmedi eşim. Önceki geceden itibaren gelmedi. Haberlere baktım. Başladı haberlerde işte bakan çocukları, işçi adamlar, işte banka genel müdürü falan. Onları gördükten sonra 2-3 gün eşim gelmedi hatırladığım kadarıyla. Arada bir geldi, duşu aldı, tekrar çıktı. Yani çok yoğundu. Onlar hepsi işte herkesi, bütün müdürler yani tayin oldu, sürüldü ya. Sürüldükten sonra eşim eve geldi. Dedi ki biz bugünden itibaren her an tutuklanabiliriz dedi. O yüzden ona hazır olalım dedi. Ama ben gururuyla kendi işimi yaptım. Elime ne geliyorsa inşallah yani Allah bunun şeyini verir dedi. Hakkını verir dedi. Hırsızdan korksak polis olmazdık be! 17 Aralık gecesi, gece saat 23-24 sularında bize telefon etti. Baba dedi bugün yatmayın. Bugün sabaha kadar bizim için dua edin dedi. Sadece bu kadar yani. Başka hiçbir şey demez yani. Böyle sıkıntılı olduğu dönemlerde sadece bize telefon eder. Baba bizim için dua edin der. Sadece bu. Ben son aylık hamileydim. Doğuma 4 hafta kalmamıştı. 3 hafta falan kalmıştı. İşte eşim de sürekli endişeleniyordu. Bu operasyon olmadan önce çok endişeliydi. Bu operasyonla doğum aynı denk gelirse senin doğuma gelemeyeceğim falan diye. Operasyon olduktan sonra da bu sefer de işte tutuklanacak diye endişesi vardı. Yani ama o da işte hakkın helallik istedi. Eğer yanında olamazsam hakkını helal et dedi. Kral çıplak! Leyla ile tanışmamız 17 Aralık operasyonundan önceydi. Yeni bebeği doğmuştu. Ziyaretine gittik, bebek görmeye gittik. Hani ben ondan heyecanlıyım, o benden heyecanlı çünkü farklı bir kültürden gelinimiz var sonuçta. İsmini duymuştum, düğüne gitmemiştik, eşim gitmişti düğüne. Ben çok farklı bir heyecanla gittim. Acaba nasıl bir insanla karşılaşacağım? Bebek görmeye gittik eşimle bir akşam. Daha biz merdivenlerden çıkarken kapıdan bize hoş geldiniz diye 2 büklüm olan bir Koreli çıktı karşımıza. O beni çok etkilemişti. Kapının arkasında. Kapının arkasında. Aferin benim kızıma. Aferin. Sabah 6-6.30'a doğru polis zil çaldı. Ben kapıyı açtım. Onlar da hayırlı sabahlar diye geliyorlar. Sonra eşimden kimlik istiyorlardı. Kimliği içerideydi, yatak odasındaydı. Eşim de cüzdan almaya girerken bir tane polis ayakkabıyla salona kadar girdi. Arama izni de yoktu. Yani bir de ayakkabıyla girmesi yani çok ayıp bir şey. Biz de hemen müdahale etmeye çalıştık. Sonra o gelen ekip diyor ki kaçma ihtimali var diyor. Eşim de diyor nereye kaçacağım diyor, ben yani memurum zaten, eşimin üstünde 0 tişörtü vardı onları almaya geldiğinde. Yani böyle insan hazırdı kaçar yani. Evet hazırdı. İnsan kaçar mı? Sonra işte eşimi aldılar, gittiler. Büyük ihtimalle bunlar tutuklanır. Hüseyin Korkmaz serbest kalır demişti eşim. Ben de arkadaş adliye önünde beklerken Leyla'ya demiştim. Sakın sıkıntı etme, kesinlikle serbest kalacak Hüseyin Bey demiştim. Leyla'yı da o şekilde bir bekleyişimiz vardı. Sonra tutuklanma olayını duyduktan sonra ben de Leyla'da çok yıkılmıştık. Çünkü ben çok güvendirmiştim Leyla'yı. Kesinlikle tutuklama olmayacak, emin ol bundan diye. Çünkü hiçbir imzası yok o dosyada.
Ama Leyla o kadar sabırlı, o kadar hoş bir insan ki kesinlikle yıkılmadı. Öyle bir beklentisi vardı, tutuklanmayacak beklentisi vardı ama tutuklandıktan sonra kesinlikle bir yıkılma, bir üzüntü sezmedim ben onda. Dilruba'da uyuyordu. Ben burada salonda tek başıma oturdum. Sonra işte haberleri biraz takip edeyim diye açtım. İlk açtıktan sonra gördüğüm görüntü eşimin ağzını kapatmışlar. Evet. O görüntüyü henüz izleyemiyorum. 10 ay oldu. Hala o kadar çok dokunuyor ki izleyemiyorum. Yani klipte ne kadar çok geçse, televizyonda haberlerde ne kadar çok geçsin ben izleyemiyorum. Neden izleyemiyorsun? Bu çok çirkin bir görüntü. Yani aynı meslektaşlar, yani öyle bir teröriste bile yapmayan bir müdahaleyi eşime yapıyor. Yani ne kadar yazık. Yani yoksa eşime niye böyle şeyleri yapılıyor, şiddet uyguluyorlar falan filan ondan değil. Ya sadece çok yazık, çok acıyorum onları görünce. O yüzden izleyemiyorum. Sonra işte o gün o görüntüyü izlerken çok ağlamıştım. Yani o ilk ve son ağlayışıydı. Kral çıplak! Allah kaderi mutluluk diyecekmiş ama ona ağzını kapatmışlar. Biz Leyla Korkmaz'la bu 1 Eylül'de Mali Şube operasyonu yapılmıştı polislere sizin de bildiğiniz kadarıyla. O operasyonda Leyla Korkmaz'a emniyetin önünde onlara polis arkadaşlarımızın eşlerine destek verme amacıyla gitmiştik. Leyla Korkmaz'ı orada tanıdık. Ve hani televizyonlarda hep görmüştük ya ağzı kapatılan biri vardı işte Hüseyin Korkmaz. Dedi ki ben işte onun eşiyim dedi. 3. algıyı Hüseyin tutuklanmış. Sabah bizi aradı Leyla. İşte anne Hüseyin'i götürdüler dedi. Biz Afyon'daydık o zaman. Sonra girdik hemen televizyonu açtım baktım. Hüseyin hırsızdan korksak polis olmazdık be dediğini duyasıya ben orada halal olsun oğlum diye bağırdım yani. Çok duygulandım, çok mutlu oldum yani. Hırsızdan korksak polis olmazdık be! Eşim dedi ki seni ta 9.000 kilometre uzaktan Güney Kore'den alıp getirdim buraya. Ama sana Kuzey Kore'yi yaşattığım için hakkını helal et demişti. 아니 공산국가도 그런 공산국가도 없는 거예요. Yani nasıl olur? Böyle komünist ülke bile yok. Bizim ülkenin gözünde yönetimi en kötü Kuzey Kore olarak bilinir mesela. Türkiye şu anda onu bile geçti. Yeni tahliye kararı veren hakimi bile hapse göndermek nerede var? Hüseyin çok akıllı, zeki biri. Kendi mesleğinden başka bir şey düşünmez. Böyle genç bir çocuğu neden hapse attılar hala anlamış değilim. 현실 아니에요? Ben Leyla'yı görünce sabrı görüyorum. Gerçekten dayanma gücünü onda görebiliyorum yani. Ona bakınca yani ne kadar nasipli bir insan olduğunu görüyorum. Gerçekten nasipliymiş çünkü burada okumuş, burada Müslüman olmuş ve böyle bir değerli bir insanla evlenmiş. Hüseyin kardeşle evlenmiş. Yani Rabbim onu bize hani örnek alın, emsal alın ve sabredin, sabrınıza sabır katın der gibiydi aynen. O öyle bir dersti bizim için. Çünkü Leyla'nın sabrı, yabancı bir insan, farklı bir kültürde, tek sevdiği ve tek tanıdığı eşi o da yok. Şey demişti bana, eğer abla ben bu ülkeyi sevmiyor olsaydım eşimden sonra beni burada 1 dakika tutacak güç yoktu. Tutuklandıktan sonra ben bayağıdır görüşemedim çünkü yabancı uyruklu diye 5 haftaya kadar görüştürmediler. İlk işte eşim tutuklandıktan 2-3 gün sonra metriste çağırdılar işte görüşünüz var diye. Biz de işte apar topar gittik. Hatta o zaman da Bayrampaşa'da oturuyorduk. Metris çok yakındı. Böyle heyecanla gittik. Çünkü 1 haftadır görmemiştik. Sonra
Gittik. Evlilik cüzdanım, pasportum, ikametim, ne olur ne olmaz işte bu nüfus örneği var ya, onu da götürmüştüm. Götürdüm. Onlar da dedi ki bu olmaz dedi. Yabancı olduğunuz için savcılıktan izin lazım dedi. Sonra o gün cumaydı hatırladığım kadarıyla. Yetişemezdik. Öbür hafta savcılık izni aldım. Sonra yine gittim. Bu sefer de diyorlar ki bakanlık izin lazım. Çünkü eşiniz darbeden suçlu olduğu için yabancı eşi olsa bile bakanlıktan izin lazımmış. Oradan yine giremedim. Ama bu giremediğim zaman bu o kadar kötü bir duygu ki, çünkü herkes giriyor. Yani Dilruba dahi giriyor. Dışarıda tek başıma kantinde oturuyorum bir saat. Onun işte aynısını 5 hafta boyunca yaptım. O kirli çamaşırlarını işte koklayarak yani ağladığım bile hatırlıyorum ben. Dilruba da zaten biliyorsunuz bizim maskotumuz, onu çok seviyoruz. Eşim özellikle Dilruba'yı gördü mü dünyadan geçiyordu. O kadar neşelendirip güldürebiliyordu ki Dilruba. Onun minik sevgilisiydi Dilruba. Birkaç aylıktı, yaşını doldurmamıştı. Bu süreçle birlikte yaşını doldurdu. Bizim açık görüşlerimiz aynı salonda oluyor. Hüseyin abinin görüşüyle birlikte aynı saatte aynı salonda. Babam eğer annemle kardeşlerimle konuşuyorlarsa ben de ister istemez Hüseyin abiyle Dilruba'yı izliyorum. Çünkü Hüseyin abi kızıyla sadece o bir saat sürede vakit geçiriyor. Çünkü o bebek, o camdan konuştuğunu anlamıyor. Hüseyin abinin gözündeki o özlemi, kızıyla vakit geçirme isteğini anlıyorum ve bütün bir saatini o Dilruba'ya veriyor, oyunlar oynuyor. Çocuğu için de o kadar hassas davranıyor ki, mesela şu benim çok dikkatimi çekmişti. Bilmiyordum da aynı zamanda bunu, iki çocuğum olmasına rağmen. Bir diyor gıda zehirlenmesi ya da diyelim ki alerjisi olması için onu 7 farklı şekilde yemesi gerekiyormuş çocuğun. O 1 aylık bir plan hazırlıyor gıda ile alakalı. Leyla Korkmaz'ı da dedim ki Leyla dedim, ben seni manevi kızım olarak ilan ediyorum. Sen de kabul edersen. Abla ne demek dedi. Tabii ki dedi. Biz çok sevdik birbirimizi. Ailecek Elif olsun, yurt dışında okuyan kızım Esra, Mustafa. Çok sevdik birbirimizi ve inşallah bu birlikteliğimizi, beraberliğimizi inşallah Rabbim ahirete kadar da devam ettirir inşallah. Eşim bunu demişti. Eğer ben işte tutuklanırsam, içeri girersem sen ne yapacaksın diye sormuştu girmeden önce. Ben de hep diyordum ki ben Dilruba'yı alıp Kore'ye giderim ya. Ben burada sensiz ne yapacağım diyordum. Çok zor diyordum. Ama o girdikten sonra yani anladım ki burada çok işlerimiz var. Yani Kore'ye ben gittim Mart'ta. 2 haftalığına gidip geldim. Ailem için gittim. Dilruba büyüyor. Babam daha Dilruba'yı 13 aylık oldu çocuk. Hiç görmemişti. Yani onların hatırına gittik. Ama yoksa işte oraya gittiğimde anladım. Her şeyden çok uzak. Yani sadece mesafe değil. Yani manevi olarak da o kadar uzak geliyor ki dayanamadım. Dedim hemen dönmem lazım dedim. O yüzden yani insan yaşarken anlar diyor ya. Bunu yaşayınca anladım. Sadece yani benim bir de Dilruba'nın burada olmamızın sebebi şey değil. Sadece fiziksel olarak işte uzaklaşma değil. Ama biz Kore'ye gittiğimiz zaman manevi olarak da uzaklaştığını hissettik.
17-25 Aralık'ta büyük yolsuzluğu ortaya çıkartan emniyet mensuplarının bir kısmı hapiste. Onlar hapisteyken eşleri de boş durmuyor, sürekli koşturuyorlar. Mesela Hüseyin Korkmaz beyefendi genç bir emniyet mensubu. O içeride aktif sabrı yaşarken dışarıda da Leyla Korkmaz hanımefendi aktif bir şekilde koşturuyor. Neden koşturuyor? Dertlerini anlatmak için koşturuyor. Eşinin o dönemde yaşadıklarını anlatmak için koşturuyor. O bir yabancı gelin ancak çoktan içimizden birisi olmuş durumda. Tabiri caizse o bu süreci öf bile demeden atlatıyor. Ben yabancıyım ama hırsızlardan Türkiye'yi daha çok seviyorum. Gerçekten yani çocuğuyla ilgilenmesi, kayınvalidesini ya da hani birlikteki ilişkileri mesela çok örnek olabilecek bir ilişki. Hani eşiyle olan sevgi, muhabbeti gerçekten güzel görünüyor. Allah sabrını tabii ki arttırsın demek istemiyorum. Sabır arttıkça sıkıntılar gelirmiş derler de Rabbim güç kuvvet versin öncelikle. Sadece işte eşine olan vefasından, Türkiye'yi ne kadar çok sevmesinden ve diyor ki eğer siz olmasaydınız, arkadaşlarımız olmasaydı bırakıp gitmek zorunda kalacaktım. Tutunacak dalı yok çünkü. Ama yani maşallah bizden biri gibi oldu. Hiçbir şekilde ne gideyim, burayı bırakayım, ondan sonra bir ümitsizliğe düşeyim. Hiç öyle bir şey olmadı. Hep ümit var, hep dualı, mantıklı bir şekilde öyle devam ediyor maşallah. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Dedim ki ya küçücük bebeğinle çok zor olmuyor mu Leyla? Keşke sen gelmesen. En azından gündüzki programlarda varsın. Akşama gelmesen bari. Abla olur mu dedi. Ben şimdi koşturmayacağım. Ne zaman koşturacağım dedi. Leyla Hanım'ın Türkiye'de olması bizi o kadar çok gururlandırıyor ki bakıyoruz hani biz ülkemizde kalmak zorundayız. Ama kalkıp tekrar Kore'ye gidebilir. Çünkü burada zulme uğruyor. Ama o Türkiye'yi o kadar çok benimsemiş, o kadar çok sevmiş ki benim burada olmam lazım abla diyor. Ben burada eşime ve size destek vermek zorundayım diyor. Ve hep bizim yanımızda olduğunu her oturmamızda Leyla çok güzel vurgulayabiliyor. Yani biz polis eşleri olarak onun yaşı, yani onun karakterine gerçekten hayran olmamak elde değil. Gerçekten büyük bir sabırla, büyük bir tevekkülle bu yaşadığı zulmü karşıladı. Hanımefendiliği, kişiliğiyle. Gerçekten çünkü çok zor günler yaşadı. Başta eşinin görüşme izni verilmedi. Çok zorluklarla karşılaştı burada. Ama yine de hiç boyun eğmedi, hiç küsmedi, kırılmadı. Olsun, bugünler de geçecek dedi. Büyük bir tevazuyla karşıladı bu yaşadığı zorlukları. Daha yeni tanımaya başladı sanki. Önceden hiç tanımıyordu. Daha 7 aylıktı çocuk. Yeni emeklemeye başlıyordu. Daha yeni başladı babasını tanımaya. Hatta nasıl anladım? Eşimin her görüşü de hep giydiği tişörtü vardır içeride. O tişörtüyü yıkayıp asmıştım öbür odaya. Bir gün baktım Dilruba oraya gidiyor. O tişörtü işaretleyerek baba baba diyor. İşte o tişörtüden babası olduğunu hatırlıyor. Bir de geçen eşimin mektubu haberde yayınlanmıştı. Televizyonda onun işte Dilruba kucağında bir resim vardı. Onu görünce işte baba baba dedi. Tutuklu olmak kolay değil. Hele suçsuz yere tutuklu olmak hiç kolay değil. Bir sürü sıkıntıyı da beraberinde taşıyabilecek bir durum bu. Ancak Hüseyin Bey ve arkadaşları bu durumu bir şekilde atlatmayı başarıyorlar. Mesela Hüseyin Bey biricik kızı Dilruba'sı için içeride çok güzel bir dua kitabı hazırlamış. Dilruba'nın sabah akşam duaları. Hemen sabah duasını okuyayım sizin için. Güneş doğdu, sabah oldu. Ben çok mutlu uyandım çünkü rüyamda babamı gördüm. Ve aslında bu kitap Hüseyin Bey'in bakış açısını ve düşünce dünyasını da ortaya çıkartan ve Dilruba için gelecekte unutulmayacak bir hatıra. Ben kediyi çok
cezaevine geldiği zaman babaya gideceğini biliyor. Dilinde sürekli bir baba. Biz çünkü görüşe girmeden önce bir 5-10 dakika kayıtlar yapılırken eğer biz erken gittiysek Leyla abladan bazen alıyorum o rahatça işlemlerini yapsın diye. O biliyor oraya geldiği zaman içeride babasını göreceğini. Çok tuhaf hisler dediğim gibi bu süreçte belki en çok böyle içimizi burkan şey küçük çocuklar. Ve Dilruba da dediğim gibi her çocukta da olduğu gibi onda da o metaneti küçücük olmasına rağmen görüyorsunuz. Ben hiç Dilruba'nın ağladığını hatırlamıyorum. Doğum günü onlar için 1 yaş doğum günü çok önemli bir gün olarak onlar addediyorlar. Geleneksel kıyafetini giydi Leyla. Kızına da geleneksel kıyafet giydirerek Silivri'ye götürdük ikisini. O kadar heyecanlıydı ki, o kadar mutluydu ki. Bir o kadar da buruktu. Eşiyle orada açık görüşü vardı. Dilruba'nın doğum gününü kutladılar. Hüseyin Bey orada kendi yanında getirdiği bir dilim kekin üstüne mütevazi bir şekilde şey yapmış. Dilruba'nın pastası olarak orada kutlamışlar. Bir bardağı bir kupaya Korece Hüseyin Bey seni seviyorum eşim, sevgili Leyla'm. İnşallah en yakın zamanda kavuşma ümidiyle diye çok güzel bir söz yazmış. O bizi çok duygulandırdı. Ya aslında Dilruba da bebek ya, onun yani dayanması bile değil, yani babası ne olduğunu bilmediği için o belki bir acı bile yaşamıyordur ama asıl en zor olan eşim. Çünkü ilk çocuğu her şey yani şahit olmasını isterken bir de çocuklar o kadar hızlı büyüyorlar ki her an çok fark ediyor. Onu hiçbirine şahit olamadı. Eşim hatta bir mektup yazmıştı Metris'teyken. Orada en çok özlediği şey sabah kalktığında Dilruba babasını üfleyerek kaldırıyordu. Bir de biz o tam uyuyana kadar babası hep onun yanında duruyordu. Yani eşim de öyle uyuyordu. Mektupta diyordu ki yani nasıl olsa artık yanımda Dilruba yok, kimsesi yok. Öylesine yatıyorum diyor. Haftada 1 saat görüşme imkanı tanıyorlar. Tabii o da camın arkasından. Bu da hasret gidermek için yeterli olmaz. Düşünün, sevdiklerinizden uzaksınız, arkadaşlarınızdan uzaksınız ve haftada 1 saat görüşme fırsatı buluyorsunuz. Bu hasreti gidermek için sizce yeterli olur mu? Leyla Hanım da biraz önce içeri girdi. Eşiyle görüşecek 1 saat. Hem eşi onu görmüş olacak hem de Dilruba'yı görmüş olacak. Birazdan çıkacak ve onunla sıcağı sıcağına içeride neler konuşmuşlar, nasıl bir atmosfer varmış onu soracağız Leyla Hanım'a. Leyla abla, sıcağı sıcağına çıktınız dışarı. Hüseyin Korkmaz beyefendiyle görüştünüz. Nasıl geçti? Nasıl geçti oradaki görüşmeniz? Eşim biraz geç geldi. Biz bayağı bekledik. Acaba bir şey mi oldu? İlk başında endişelendik ama sonradan geldi. Morali çok iyi her zamanki gibi. Hatta bize moral veriyor. Biz o verdiği moralle bir haftayı geçiniyoruz. Yanında çok duygulanmıştık biz yaşadığımız olaylardan ötürü. Abla dedi, Allah var gam yok. Dedim ki bunu yaşayan sensin galiba. Yaşayan sensin. Onun o duruşu emin olun. Yani hani ekran karşısında Leyla neyse ekranın arkasında da Leyla aynı. Allah demek ki bir insana nasipli kılmışsa sizi ta Güney Kore'lerden getiriyor. Çok şükür 9 aydır da hiçbir üzüntüsüne şahit olmadım çok şükür. Hep sabırla günlerini geçiriyor. O Silivri'deki yaşadığı sıkıntıları birebir şahit oluyorum her hafta. Küçük bebeğiyle bakanlıktan izin almak zorunda kaldığı günleri biliyorum. Hepsine birebir şahit oldum ama kesinlikle ufacık bir üzüntü, sıkıntı yaşadığını şahit olmadım. Leyla bugüne kadar sürecin başından beri eşinin tutuklanıp
cezaevine gittiğinden bu yana maşallah kendisini çok takdir ediyorum. Bütün arkadaşlarımız bu zulmün sabır kahramanları ama Leyla Korkmaz bu zulmün asıl baş kahramanıdır. Bu zulüm bizi o kadar üzüyor ki Leyla'nın Koreli olup zaten bir mağduriyeti var. Kendi ülkesinden kilometrelerce uzakta, artı bir de eşinin cezaevinde olmasından duyduğu bir mağduriyet var. Ama Leyla'nın o kadar temiz bir kalbi var ki o benim canım arkadaşım. Ben onu tanıdıktan sonra ona olan saygım ve sevgim bir kat daha arttı. O dik duruşu, o bizimle olan diyalogları, o muhabbeti gerçekten bizlerin gözlerini yaşartıyor. Yani Leyla abla bu kadar metanetli, bu kadar güçlü, ben Leyla ablayı cesur olarak tanımlıyorum. Gerçekten yabancı bir ülkede annesinden babasından uzak kalmış bir şekilde tek başına çocuğuyla birlikte bu sürece göğüs gerebilmek. Yani aileler bakımından şey varsa bence en konumda olan Leyla abla. Çünkü yani kendi açımdan bakıyorum. Onun üzerine daha çok titriyorum ben kendi içimde. Ya şimdi bir şey hayal edemiyoruz aslında. Çünkü eşim daha içeride olduğu için ya hayatımıza bir plan koyamıyorum. Ya ne zaman çıkacağını da belli değil. Biz diyoruz ki suçu varsa iddianame hazırlayın. Bir hükümlü yani yapabilirseniz yapın diyoruz. Bir delil yok ki, suçu yok ki iddianame nasıl yazılsın? Yani iddianamesiz şu an, hatta eşim dosyada hiçbir imzası olmadığı halde 10 aydır tutuklu. İnşallah tez zamanda, aslında biz tez zamanda çıkarız diye dua etmiyoruz da hayırlı bir zamanda çıkmasını istiyoruz. Çünkü bizim için önemli olan yani eşlerimizin çıkması değil aslında. Hani bu Türkiye'nin durumunu düzeltmesi daha çok önemli. İçeridekiler de öyle. Yani onlara çıksa çıkmazsa ne olacak? Bu durum düzeltmedikten sonra bir anlamı yok. O yüzden en önemli olan yani inşallah hayırlı bir zamanda çıkması için dua ediyoruz. Böyle bir toplantıdayız, yine böyle bir muhabbet ediyoruz. Dediler ki gitmeyi düşünüyor musunuz demişti. Saydı, dedi ben işte ülkeyi bundan dolayı seviyorum, ancak dedi ben ülkeyi daha da çok, hırsızlardan daha çok seviyorum. O nedenle ben bu ülkeyi hiç kimseye bırakmayacağım. Eşimle beraber ülkenin kurtuluşu için, refaha ermesi için sabırla bekleyeceğim inşallah demişti. Çok hoşumuza gitmişti bizim. Leyla gelinimiz, muhacirimiz, o da Hüseyin gibi gerçekten, o da çok tevekkül ehli birisi. Ondan da Allah ebediyen razı olsun. Yani imanın verdiği bir netice, sabrediyor, şükrediyor, tevekkül ediyor, tezekkür ediyor. İnşallah bu bizim imtihanımızı kazanmamıza sebep olacak diyor. O da sabır içerisinde bekliyor yani. Dilruba, şuraya gel, şuraya. Hüseyin gibi onu da çok seviyorum. Allah razı olsun. Hatta bu süreçte onun o dik durması bizleri daha çok onurlandırdı, daha çok rahatlattı. O dik durmamış olsaydı, o onurla, gururla beklememiş olsaydı biz burada rahat duramazdık. Elhamdülillah yani her şeyde Leyla'ya borçluyuz yani. Çok şükür. Elhamdülillah öyle bir eşi olduğu için gurur duyuyoruz yani. Onun için onu yetiştiren anneye babaya da teşekkür ediyoruz buradan yani. Yengemi çok severim. Güney Kore'den abim için geldi Türkiye'ye kadar. Yani onca kilometreyi göz ardı edip geldi. Hiç düşünmeden ailesini bırakıp geldi. Allah da onu ahirette en güzel yerlerinde bulundursun inşallah. Yani onu mutlu etsin. Ailesiyle, abimle, Dilruba'yla mutlu olsunlar inşallah. Yani onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Hayır, ben onda hiç şikayet görmedim. İnanın hiç, yani ne yüzünde bir asık surat, hep tebessümlü, hep böyle metanetini koruyan, naif, yani ilgili, şefkatli bir anne. Bir de bizleri de sevdiğini biliyorum. Hani bizlerle birlikte olduğu zaman daha mutlu olduğunu da görüyorum.
Biz de onu çok seviyoruz. Kızım, senin eşine hep böyle metin, sabırlı ve bilge bir şekilde bekliyor olmandan dolayı iftihar ediyorum. Dilruba'yı böylesine güzel büyüttüğün için sana her daim müteşekkirim. Hüseyinoğlu, seni çok seviyor ve özlüyoruz. Tarihe geçecek işler yapıyorsunuz. Bundan dolayı biraz daha dişinizi sıkın. Biz biraz daha sabredelim. Dua edelim, güzel günler gelecek. Hüseyin 사랑한다. 사랑합니다. 사랑한다 Hüseyin. Hep sevilecek zamanı diye beklediğin zaman geldiğinde evladının ve annesinin yanında olamamayı, Dilruba'yı her hafta bir değişik biraz daha büyük görmeyi, vay be bu benim kızım elhamdülillah diye sanki ilk doğduğundaki gibi camın arkasından çaresizce izlemeyi, kokulamamayı, acaba kızım daha ne kadar babasını tanımamak durumunda kalacak, acaba ne kadar daha babayı sessiz sinema gibi camın arkasında görecek diye düşünmeyi. Tüm bunlara rağmen biricik aşkının Dilruba'ya çok iyi baktığını bilerek huzuru bulmayı. İnşallah hep onlarla duamız. Kendi eşimden çok onların bir an önce kavuşması için dua ediyorum ben. İnşallah Rabbim inşallah Hüseyin Korkmaz'ı Dilruba'sına, Leyla'sına kavuşturur diye dua ediyoruz. Onu seviyoruz. Bizim güzel Koreli gelinimiz. Çok seviyorum onu ben.